Herkese merhaba, ben Yağmur Korkmaz. Şu an ilk YouTube videomu izliyorsunuz ve ben aşırı heyecanlıyım. Öncelikle ben kimim, neden buradayım, bu kanalda neler olacak biraz ondan bahsedeyim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü lisans mezunuyum. Bölümümün adı epey uzun. Bir solukla söylemek çok zor. Göçebe bir şekilde yaşadığım hayatımı evlenip Gaziantep'e yerleşerek yerleşik hayata geçirmiş bulunuyorum. 6 aylık evliyim, eşim buralı. Ben de aslen Hataylıyım. Mezun olduktan sonra bir 6 ay kadar çalıştım. Olmadı vesaire işten çıktım. Daha sonra nişanda, düğünde, evlilik süreciydi derken şu an çalışmıyorum. Instagram'da küçük bir sayfam var. Onunla ilgileniyorum. Şimdi kendimi bu şekilde tanıtabilirim. Neden buradayım? Bu kanalda neler olacak? Eşimle ilk tanıştığımda ben bu adamla evleniyorum galiba dediğimde çeyiz yapmaya başladım. Ve çeyiz yapmaya ilk başladığımda da yaptığım ilk şey YouTube'a girip arama kısmına çeyiz yazmak oldu. Çünkü insan hiçbir fikri olmadığı bir konuda birileri onu yönlendirsin, bilgi ve fikirlerini onunla paylaşsın istiyor. Ben de sürekli çeyiz videoları izlemeye başladım. Ev turu, mutfak turu bu tarz videoları izlemeye başladım. Çünkü gerçekten fikir edinmeye ihtiyaç duyuyoruz. Kendim de bunun için buradayım. Sizinle çeyizimi, evimi paylaşmak istiyorum. Çeyiz bir bataklık arkadaşlar. Bilenler çok iyi bilir. Girdiniz mi çıkamıyorsunuz. Çeyiz dünyası derya deniz. Ben de içinde kayboldum. Bu sürece başladıktan sonra o kadar çok her şeyi araştırdım ki kendimi biraz bilir kişi olarak görüyorum diyebilirim. Bu yüzden de buradayım. Sizlere de fikir olsun istiyorum. Ben 3 yıl falan gibi bir süre çeyiz yaptım. Bayağı uzun bir zamanım vardı. Yavaş yavaş içime sinerek, araştırarak aldım. Şimdi şey diyenler var. Çeyiz mi yapılır? İşte ne kadar avam çeyiz mi kaldı falan. Kaldı arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyoruz. Enflasyon hepimizin malumu. Her şeyi bir anda almak hem çok zor hem çok külfetli. Yani bayağı zengin falan olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık her şey ateş pahası oldu. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa, sevgiliniz olsun olmasın, nişanlı olun olmayın, mutlaka başlayın derim. Çünkü her şeyi yavaş yavaş almak hem sizi yormuyor maddi olarak hem de tabii ki daha çok içinize sinerek almış oluyorsunuz her şeyi. Ben de dediğim gibi 3 yıl boyunca yavaş yavaş her şeyi araştırarak güzel bir çeyiz yaptığımı düşünüyorum. Bu süreçte neler öğrendim? Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Hangi markadan ne almalıyız? Hangi markanın hangi ürünü kalitelidir, hangisi değildir? Uygun fiyata daha iyi ürünü nereden bulabiliriz? Bunların hepsini sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü bu süreç gerçekten çok yorucu bir süreç. Bunları araştırmak da gerçekten zaman alan şeyler. Kolay yoldan birinin size anlatması çok daha faydalı oluyor. Kendimden de biliyorum. Bu yüzden buradayım. Çeyize ilk başladığımızda sorduğumuz soru, daha doğrusu başlayacağımız zaman nereden başlamalıyız oluyor. Çünkü ilk kez bir şeye adım atıyorsunuz ve nereden başlayacağınızı bilemeyebiliyorsunuz. Ben bu videoyla başlamak üzere part part size nereden başlayabiliriz, nasıl devam edebiliriz bunu anlatmaya çalışacağım. Bu videoda da çeyize ilk başlarken alabileceğimiz pişirme grubu ürünleri olacak. Ürünlerimizi getirelim, devam edelim. Çeyize nereden başlamalıyız? Arkadaşlar çeyize tabii ki modası geçmeyecek, uzun zaman sakladığımızda bir şey olmayacak ürünlerden başlamalıyız. Annemin bir lafı vardır, akmaz kokmaz hiçbir şey olmaz der. Çelik ürünlerde tam olarak öyleler. Akmaz kokmaz, kırılmaz etmez, hiçbir şey olmaz. O yüzden çelik ürünlerinizden başlamanızı, özellikle çelik tencere setinizi alarak başlamanızı tavsiye ederim. Hem de çeyizin çok büyük bir parçasına da tik atmış olursunuz. Bu arada kesinlikle aklıma gelmişken söyleyeyim. Mutlaka bir liste yaparak ilerleyin. Almak istediklerinizi bir liste yapın. Aldıklarınızın üzerini çizin ya da aldıklarınızı bir liste yapın. Çünkü o kadar uzun süren bir süreç ki ve dediğim gibi çok fazla şey alıyorsunuz. Kafanız karışıyor. Ne aldığınızı unutuyorsunuz. O yüzden liste yaparak ilerlemekte fayda var. Ne aldığınızı unutmazsınız. Neyden ne kadar aldığınızı unutmazsınız. Ben de her zaman bu şekilde ilerlemiştim. Listenin en önemli parçalarından bir tanesi çelik tencere setleri. Ben üniversiteye ilk başladığım zaman anneme gidip ağlamaya başlamıştım. Benim arkadaşlarımın hepsinin çeyizi var. Benim niye çeyizim yok? İşte ben de çeyiz yapmaya başlayayım vesaire. Kadın da artık dayanamadı ve beni Schaeffer'a götürdü. Schaeffer'dan o dönem bir çeyiz seti almıştım.
Çelik tencerelerim de o setin içerisindeki bir parçaydı. Çelik tencere seti, yemek takımı, kahvaltı takımı ve çatal bıçak takımı almıştım. Ve düşünün, üniversiteye ilk başladığım zamanlar almışım. Yani bu set bir 5-6 sene rahat bekledi kutusunda ve hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Çelik ürün, ömürlük ürün. Aynı zamanda çelik, sağlık demek biliyorsunuz. Bunları makineye de atabilirsiniz. Benim granit tencere setim de var. Az sonra göstereceğim. Ama elim nedense hep çelik setlere gidiyor. Muhtemelen makineye kolayca atabildiğim için. Bu seti çok eskiden aldım. Çeyiz setinin içinde aldım. Pişman mıyım? Hayır değilim. Çok memnunum. Dediğim gibi yıllarca bekledi. Hiç kararma bile yapmadı. Çok çok seviyorum. Çok da kapsamlı ve işlevli bir set. Ama siz benim yaptığımı yapmayın. Çelik tencere setlerinizi alın ama yemek takımı, kahvaltı takımı, çatal bıçak takımı gibi şeyleri daha sonra da alabilirsiniz. Çünkü sürekli yeni modeller çıkıyor ve sizin de sürekli zevkiniz değişiyor. İnanın bana, dün beğendiğinizi bugün beğenmiyorsunuz. Özellikle yemek takımı, su takımı, çatal bıçak takımı gibi ürünlerinizi daha sonra da alabilirsiniz. Ve tabii ki zamansız modeller tercih edin. En önemlisi gerçekten bu. Atıyorum 12 kişilik yemek takımınızı zamansız bir model alın. Beğendiğiniz desenli renkli bir şey varsa onu 2 kişilik eşinizle kendinize ya da 4 kişilik alabilirsiniz. Bu şekilde çok daha zamansız bir çeyiz yapmış olursunuz. Gelelim benim çelik tencere setime. Çok seviyorum, çok memnunum ama şimdi alıyor olsaydım bu kenarlarını böyle pembeli falan değil de daha düz bir şey alırdım. Daha zamansız bir şey alırdım. Ama bunlara makinede de hiçbir şey olmuyor. Bayağı sert, böyle artık plastik mi silikon mu nedir bilmiyorum malzemesi. Ama makinede defalarca yıkıyorum. Ben bunları sürekli makinede yıkıyorum. Hiçbir şey olmadı. Çok memnunum. Rengi falan da atmadı, değişmedi. Ama dediğim gibi siz alırken böyle kenarı renkli falan bir şey almazsanız 10 sene sonra da beğenirsiniz aynı seti. Burada gördüklerinizin haricinde bir de çaydanlığı var bu setimin. Dediğim gibi bayağı kapsamlı bir set. Ben bu seti çok seviyorum. Hemen size de anlatmak istiyorum. Şöyle kocaman bir düdüklüsü var. 7 litreydi diye hatırlıyorum bu düdüklü. Aslında 2 adet düdüklüsü var. Bu tencerede düdüklü olarak kullanılabiliyor. Bu kapak her ikisine de oluyor. Bu cam kapak da her ikisine de oluyor. Ben düdüklü olarak kullanıyor muyum? Asla kullanmıyorum. Çok korkuyorum. Ölesiye korkuyorum. Her an patlayacakmış gibi hissediyorum. Yüzüme böyle karşı infilak edecekmiş gibi hissediyorum. Hiç hoşlanmıyorum. Şu cam kapak camdır arkadaşlar. Bunu koyuyorum tenceremin üzerine. Uzun uzadıya pişiriyorum. Hiç sorun değil. Zamanım var. Suratıma patlamasından iyidir diye düşünüyorum. Tabii ki siz kullanın. Herkes benim kadar korkmak zorunda değil. Bir gün inşallah Fister alırsam onu kullanırım diye düşünüyorum. Siz de mutlaka duymuşsunuzdur. Fister'in patlamama garantisi var. Düdüklü tencere tavsiyesi isteyecek olanlara şimdiden söyleyeyim. Fister'e bakabilirsiniz ama evet gerçekten fiyatı çok yüksek. Daha uygun fiyatlı bir düdüklü tencere istiyorsanız da Jumbo ve Tefal'e bakabilirsiniz. Onlar da bu konuda çok başarılılar. Gelelim diğer parçalara. Şöyle devasa bir karnıyarık tenceresi var bu setin. Baya büyük arkadaşlar. Yani bunda çok fazla falan misafir gelirse pilav yapıyorum. Ama bayağı iyi oluyor. Çünkü gelmez demeyin arkadaşlar. Misafir geliyor. Kalabalık misafir de geliyor. Ve böyle bir şey gerçekten lazım oluyor. Büyük bir pilav tenceresi her evde olmalı diye düşünüyorum. Bu bayağı devasa bir pilav tenceresi. Bunu 15 kişiye falan pilav yaparsınız yani. Çok seviyorum bunu. Kullanışlı bir tencere. Zor zamanlarda yardımınıza koşuyor gerçekten. Bir adet şöyle daha minnoş bir tenceremiz var. Çok da küçük değil. 2 kişilik yemeği de gayet 2 kişilik çorbayı da hatta 4 kişiliğe kadar bunu da bayağı yaparsınız. Bunun boyutu çok iyi. Gerçekten çok kullanışlı bir boyu var. Bu arada bu seti almamdaki en büyük sebeplerden birini de söyleyeyim. Yani düşünün bundan seneler öncesiydi. Bu özellik hiçbir tencerede yoktu o zamanlar. Şöyle bunların kapaklarında delikler var. Süzgeçli bir model. Tabii artık piyasada çok var bunlardan ama o zamanlar gerçekten yoktu. Ve biz bu özelliğe vurulmuştuk. Güzel oluyor. Makarnayı falan bunda süzebilirsiniz. Dolma yaparsınız. Yine suyunu süzersiniz. Kullanışlı oluyor. Ha çok gerekli mi? İlla ki olması şart mı? Bence değil ama yine de güzel, kullanışlı. Bir tarafı daha büyük deliklerinin bu tarafının. Bir tarafı da daha küçük. Ben seviyorum tencere setimi. Son olarak da şöyle daha küçük bir tenceremiz var. Bu tam 2 kişilik yemek ve çorba için. Bunda bir tık daha 4 kişiliğe falan da kaçıyor. Bu tam 2 kişilik. Böyle küçük bir boy. Artan yemeklerinizi falan da koyup ısıtabilirsiniz. Onun için de güzel. Bu arada bunların
Burası da şu şekilde böyle dökmek için diyeyim. Bu süzgeçli olduğu için böyle kapağı taktıktan sonra dökebilmeniz için burası böyle bir ağız gibi tencerenin. Böyle 5 adet tenceremiz var bu setin içerisinde. Dediğim gibi çaydanlığı var. Onu şu an gösteremiyorum. Bir adet de böyle bir sosluğumuz var. Bu sosluğu çok seviyorum. Bayağı büyük bir sosluk bu arada normal sosluklara göre. Bunda sos da yapıyorum, yumurta da haşlıyorum, yağ da yakıyorum, yani her şeyi yapıyorum. Böyle tatlılara krem şanti falan oluyor, onları falan da yapıyorum. Bayağı kullanışlı bir set. Sapı falan da ısınmıyor. Zaten şu alt kısmı tutma yeri silikon gördüğünüz gibi. Burası ısınmıyor. Zaten sapları uzak oldukları için soslukların genelde sapları ısınmıyor. Bayağı kullanışlı bir set. Bunun da yine burası ağız gibi böyle dökmek için. Çok güzel. Sosluk çok seviyorum gerçekten. Çok kullanışlı oluyorlar. 3 tane falan sosluğum var. Bayağı iyi oluyorlar. Şimdi çelik tencere alırken nelere dikkat etmeliyiz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle 18-10 çelik olmasına dikkat etmeliyiz. Bu ibare mutlaka olmalı. Bu ibarenin olduğu ürünler ömürlük çelik ürünler oluyor. Sonrasında taban kalınlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz taban kalınlığı ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Çünkü ısıyı daha eşit bir şekilde yayıyor ve yemekleri daha güzel pişiriyor. Bir de şu kenarlarının düz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Benimki tam olarak olmasa da düze yakın bir model. Bu da yine ısının eşit bir şekilde dağılmasını ve yemeklerin daha iyi pişmesini sağlıyor. Siz de mutlaka kenarı düz olan modellerden tercih edin derim. Benim tencerelerim hemen hemen karşılıyor bu aradığım özellikleri. Ben tencere setimden çok memnunum. Ama şimdi alıyor olsaydım bunu alır mıydım? Hayır, almazdım arkadaşlar. Evet, çok güzeller, çok seviyorum ama daha iyileri var, daha kalitelileri var. Onlardan birini tercih ederdim diye düşünüyorum. Siz ne alabilirsiniz? Biraz da ondan konuşayım. Eğer benim maddi bir sıkıntım yok, parası önemli değil derseniz Zivilink ya da VMF'e bakmanızı öneririm. İkisi de Alman çeliği ve bu işte bir numaralar. Bir numarayı paylaşıyorlar. Çelik konusunda en başarılı dünya markaları bunlar. Yani arkadaşlar iki markadan da ne alsanız gerçekten çok memnun kalırsınız. Hem çelik tencere setlerini alabilirsiniz, hem servis gereçlerini alabilirsiniz, hem de bıçaklarına bakabilirsiniz. Gerçekten bunlar da çok 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 başarılılar. İki markadan da ne alsanız memnun kalırsınız gerçi. Yani gerçekten parasını hak eden markalar. Eğer benim bütçem bir tık daha kısıtlı hem de yerli malı olsun derseniz Jumbo'ya bakabilirsiniz. Jumbo da çelik ürünlerde çok başarılı bir markadır. Ondan da memnun kalırsınız. Zaten yani bu söylediğim markalardan aldığınız ürünler arkadaşlar gerçekten ömürlük sizi götürür yani. Bunlar çelik. Hiçbir şey de olmaz bunlara. Hele Zivillink'ten, VMF'den alsanız torunlarınıza falan kalır yani, o derece söylüyorum. Yani gerçekten vereceğiniz parayı hak eden markalar bunlar. Benim bütçem bir tık daha kısıtlı. Orta halli bir şey olsun, fiyat performans ürünü olsun derseniz Korkmaz'a ve Ar Yıldız'a bakmanızı tavsiye ediyorum. İki markanın da birçok fiyatta ürünü var. Her bütçeye uygun ürünleri var gerçekten ikisinin de. Korkmaz'ın Proline, Tema ve Flora serisi gerçekten başı çeken 3 serisi diyebilirim. Çok 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 kaliteliler. Hem tabanları gerçekten kalın hem kenarları düz modeller. Az önce bahsettiğim özelliklerin hepsini taşıyorlar. Bu 3 seriden de çok memnun kalırsınız. Ar Yıldız'ın da Vento Prestige serisi var. Yanlış hatırlamıyorsam. O seriden de çok memnun kalırsınız. Bunlar müthiş kaliteli seriler. Bunlara bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi her iki markanın da her bütçeye uygun ürünü var. Ar Yıldız'dan da Korkmaz'dan da ne alsanız memnun kalırsınız arkadaşlar. Çelik konusunda gerçekten ikisi de çok başarılı markalar. Benim küçük çelik tencere setim var. O da Ar Yıldız'dan. Ben de çok memnunum. Az sonra onu da göstereceğim. Bu markalara bakabilirsiniz. Çelik tencere konusundan size fikir olsun. Bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Biz de granit tencere setine geçelim. Evet, gelelim granit tencere setlerine. Çeyize ilk başlayanların aklında bu çok büyük bir soru işaretidir arkadaşlar. Bunu biliyorum. Granit tencere seti almalı mıyız? Nereden almalıyız? Hangi kaplamayı almalıyız? Bunların hepsi çok kafa karıştırıcı. Biliyorum. Elimden geldiğince ben de size tercih edebileceğiniz şeyleri anlatmaya çalışacağım. Öncelikle granit tencere seti almalı mıyız? Arkadaşlar bu tamamen sizin kullanım şeklinize bağlı. Mesela ben bu seti almasam da olurmuş. Pilav tencerem dışında. Çünkü elim nedense dediğim gibi hep çeliklere gidiyor.
Açıkçası pilav tenceresi dışında bu seti çok fazla kullanmıyorum diyebilirim. Şimdi gelelim bu kaplama mevzusuna. Arkadaşlar bunlar kaplama ürünler. Bunların hepsi alüminyum üzerine kaplama yapılan ürünler. Mesela bu ürünler granit kaplama. Tefal'in tavaları ve tencereleri var biliyorsunuz. Onlar titanyum kaplama ki onları sonsuz tavsiye ediyorum. Biraz sonra paylaşacağım, onları da anlatacağım. Önemli olan bu kaplamanın kalınlığı. Çünkü ince kaplamalar daha çabuk çiziliyor. Tabii ki kalın kaplamalar daha geç çiziliyor. Daha dayanıklı ürünler oluyorlar. Bu tercih tamamen size kalmış. Alüminyum üzerine granit kaplama da alabilirsiniz. Titanyum kaplama da alabilirsiniz. Seramik kaplamalar var bu arada. Onlardan da alabilirsiniz. Ben bu seti tercih ettim. Neden bu seti tercih ettim? Yine ben bir çeyiz seti aldım arkadaşlar. Evet, 2 adet çeyiz seti aldım. Birini üniversite zamanı almıştım. O Schaefer çelik tencere setimin içerisinde olduğu. Birini de Karaca'dan eşimle tanıştıktan sonra aldım. Bu setin içerisinde de granit tencere seti, yemek takımı, kahvaltı takımı ve çatal bıçak takımı vardı. Hani hep size söylerler ya, bu çeyiz setlerinin içerisinde kullanmadığınız ürünleri size kakalıyorlar falan gibi konuşmalar duyarsınız her zaman. Arkadaşlar size seçenek sunuyorlar. Yani istediğiniz parçaları seçebiliyorsunuz. Ben aldığım çeyiz setlerinin ikisinden de çok memnunum. Özellikle Karaca'dan aldığımdan gerçekten çok memnunum. Çünkü yemek takımımı da çok seviyorum. Kahvaltı takımımı da, çatal bıçak takımımı da. Bunları da çok seviyorum. Ha şimdi olsa alır mıydım? Almazdım. Çünkü kahvaltı takımına aslında ihtiyacım yokmuş. Çok fazla tabağım çanağım oldu. Ama dediğim gibi bu bir seçenekti. Onun yerine su takımı da alabilirdim. Başka bir tencere seti de alabilirdim. Size seçenek sunuyorlar. Tabii ki içinde kullanmayacağınızı düşündüğünüz parçalar varsa almayın. Ama dediğim gibi hepten de karalamak bence yanlış olur. Ben çünkü aldığım 2 çeyiz setinden de gerçekten memnun kaldım. İkisini de aldığıma pişman değilim. Ben de ilk başladığımda çok düşünmüştüm. İşte hangi granit tencereyi alayım? Tefal'in tak çıkar saplı olan bir tane tencere seti var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Onu almayı düşünüyordum aslında. Böyle tesadüf eseri almış bulundum. Kısmet böyleymiş diyorum. Bu tencere setini almış oldum. Ben bu tencere setinden memnunum. Şimdi arkadaşlar şununla bir anlaşalım. Her markanın iyi ürünü de var, kötü ürünü de var. Aynı markadan 1000 liraya da tencere seti alabilirsiniz, 10.000 liraya da tencere seti alabilirsiniz. Her marka her bütçeye uygun ürünler çıkarıyor. Kaliteli ürünler de var. Daha uygun fiyatlı ve kalitesi düşük ürünler de var. Yani şimdi siz gidip bir markadan her şeyin en ucuzunu alırsanız ondan çok da bir kalite bekleyemezsiniz açıkçası. Karaca bu konuda gerçekten bence çok çamur atılan bir marka diyeyim. Örneğin bu tencere seti için çok kötü yorumlar vardı. Gerçekten ben artık aldığıma pişman falan olacaktım kullanmadan önce. Ama ben kullanıyorum. Hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. Hiçbir çizik yok. Arkadaşlar bu ürünlerin ömrünü siz belirliyorsunuz. Gerçekten özellikle kaplama ürünler için konuşuyorum. Yani silikon kaşıkla kullanırsanız, bu ürünleri makineye atmazsanız, bu ürünlerin ömrünü uzatırsınız. Mesela bu ürünü birçok kişi almış, makinede yıkamış. Sonra diyor ki çizildi. Çizilir. Yani çizilir. Arkadaşlar bunlar kaplama ürünler. Bunların çizilmeme gibi bir şansı yok. Bu eninde sonunda çizilecek. 1 sene sonra da çizilebilir. İyi bakarsanız 5 sene sonra da çizilebilir. Bu ürünün ömrünü tamamen siz belirlersiniz. Marka bu ürünleri makineye atabilirsiniz diyorsa dahi atamazsınız arkadaşlar. Atmamalısınız. Çünkü neden atasınız ya? Bunlar zaten kaymak gibi arkadaşlar bunların yüzeyi. Bunlar o kadar kolay temizleniyor ki. Yani şu ürünlerde 2 gün bırakın, yağlı bir şekilde bunları bırakın. Bunlar için de geçerli bu. Teferler için de geçerli. Az sonra onlardan da bahsedeceğim. Bunlar mesela yağlı bir şekilde kenarda beklesin. 2 gün yıkamayın bunları. Böyle o yağlar kurusun, kalıntılar falan. Buna sıcak suyu tutuyorsunuz. Akıyor gidiyor zaten kirler. Yani bunu niye makineye atasınız arkadaşlar? Bunun temizliği sizi yoracak bir şey değil. Niye ömrünü kısaltasınız ürününüzün? Yani gerek yok. Bu ürünleri makineye atmayacaksınız. Bu ürünleri silikon kaşıkla kullanacaksınız. Tahta kaşıkla da kullanmayın. Onlar da çiziyor. Ama silikon kaşıkla kullanıp makineye atmazsanız çok uzun süre gider yani bunlar size. Mesela bu üründen çok memnun kalmayan insan var. Ben düşünüyorum, demek ki diyorum hor kullanmışlar. Yani başka bir açıklaması olamaz. Ben neden memnunum o zaman yani. Az paralar vermiyoruz arkadaşlar. Bu ürünler artık pahalı ürünler. Yani Türkiye ekonomisinde hele yani kolay olmuyor bir şeyleri almak açıkçası. O yüzden ürünlerinizi çöpe atmayın. Ömrünü kısaltmayın. Unutmayın ki
markalar size makineye atabilirsiniz diyor. Makinede çizilmez demiyor. Bunu unutmayın. Bu setin içerisinde şöyle minik bir tenceresi var. Bu tencere böyle 2 kişilik yine yemek ve çorba yapabileceğiniz böyle tatlış bir tencere. Bunların gerçekten yüzeyleri kaymak gibi. Yani ben çok memnunum. Asla hiçbir şeyi yapıştırmıyorlar, yanmıyorlar. Gayet güzeller. Bir adet şöyle daha büyük bir yemek tenceresi var. Bu bayağı büyük ve güzel bir tencere. Bunu çok seviyorum, çok kullanıyorum. Makarna falan yapıyorum bunda. Pilav tenceresi. Arkadaşlar bu tencereye aşık falanım yani. O kadar güzel ki. O kadar tane tane yapıyor ki pilavı. Bayılıyorum yani. Gerçekten çok güzel bir tencere. Eğer bu seti almazsanız bile gerçekten gidip şu pilav tenceresini tekli olarak alabilirsiniz. O derece iyi bir tencere. Küçük de değil bu arada. Bayağı bununla da 4-6 kişiye kadar yaparsınız yani pilavınızı. Çok çok güzel. Ben bunu neredeyse her gün kullanıyorum. Ya inanır mısınız gerçekten neredeyse her gün bunu kullanıyorum. Bakın hiçbir çizik, hiçbir deforme yok bu tencerede. Neden? Çünkü düzgün kullanıyorum. Silikon kaşıkla kullanıyorum. Makineye atmıyorum. Elimde yıkıyorum. Dediğim gibi size bir külfeti de yok. Çok kolay yıkanıyor zaten. O yüzden lütfen ama lütfen kaplama ürünlerinizi makineye atmayın arkadaşlar. Atılmaz. Atılabilir diyorlarsa da atılmaz. Öyle bir şey yok. Şimdi son olarak da şöyle bir tavamız var. Bu 26 santim bir tava. Böyle kenarları düz çıkan bir tava. O yüzden bunda çok rahat börek falan da yaparsınız. Yani çok çok güzel bir tava. Bunu da çok seviyorum. Bundan da çok memnunum. Bu sette sadece şikayet edebileceğim ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Vidaları biraz çabuk gevşedi. Ama onu da dediğim gibi mesela bu çok hafif oynuyor sapı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunda şuradan vidasını sıkarsanız düzelecek bir şey. Yani çok da bir sorun falan değil yani. Şeylerinde öyle bir şey yok. Tabi bunları da yine kendiniz sıkabilirsiniz gevşerse. Bakın bu seti almamın sebeplerinden birini söylemeyi unuttum. Şimdi arkadaşlar ben çok sakar bir insanım. Tencerelerin kapaklarını elimden düşürmek suretiyle kırmaya çok eğilimliyim. Yapmışlığım çoktur. Annemin tencerelerinin kapaklarını sürekli kırdığım için anneme kapağı da çelik olan bir set almıştım. Korkmaz'ın Proline serisini almıştım. Çok güzel bu arada. O yüzden kendim de tencere setimi alırken bu kapaklarının kenarının silikonlu olmasına özellikle dikkat ettim. Bu özellik bu sette vardı. Tefallerde ve neoflamlarda var galiba. Bu benim için önemliydi. Çünkü bunu böyle atsanız da silikonun üzerine düştüğü için buna hiçbir şey olmuyor. Kolay kolay kırılmıyor. Bu da benim için bir kriterdi diyeyim. O yüzden alırken siz de dikkat etmek isteyebilirsiniz. Söylemiş olayım. Bu arada bu kapak tavaya da oluyor. Şöyle bir set. Şimdi gelelim siz ne alabilirsiniz? Bunu konuşalım. Ben kendi tencere setimi her ne kadar kötüleyen çok fazla olsa da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzel kullanırsanız ben bu tencere setinden memnun kalacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten memnunum. Doğruya doğru. Bunun dışında Tefal'in Tak Çıkar Saplı serisini de alabilirsiniz. İç içe geçen bir seri. Mutlaka görmüşsünüzdür. O seri de çok güzel. Ben Tefal'in tavalarını kullanıyorum. 6x tavaları var bende. Şimdi göstereceğim az sonra. Onları da kullandığım için çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki gerçekten kaliteli ürünler. Ben şimdi alıyor olsam onu da almayı düşünebilirdim. Bunları almadan önce de zaten onu da almayı düşünüyordum. Gerçekten güzel bir ürün ve en önemli özelliği iç içe geçebiliyor olması. Şimdiki mutfaklar çok küçük olduğu için arkadaşlar yer kazanmak gerçekten çok önemli oluyor. O yüzden iç içe geçebilmesi çok büyük bir avantaj. Onu da dediğim gibi tercih edebilirsiniz. Bir de neoflamlar var. Şu sapı hani ahşap olanlar, çok güzel gözükenler. Gerçekten çok güzeller. Ondan da herkes çok memnun. Onun da yüzeyi yine bunlar gibi böyle kaymak gibi. Onu da alabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu ürünler kaplama ürünler ve tamamen ömrü size bağlı ürünler. Siz güzel kullanırsanız hepsinden memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ben de dediğim gibi kendi tencere setimi gönül rahatlığıyla öneriyorum. Granit tencere seti alıp almamak ya da bunlar arasından bir seçim yapmak tamamen size ve kullanım şeklinize bağlı. Siz de isterseniz içlerinden birini de alabilirsiniz. Ben kullanmam, çeliklerimi kullanırım, onlar bana yeter diyorsanız hiç almayabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Şimdi benim bir de minik bir tencere setim var. Onu da göstereyim size. Sonra tavalara geçelim. Bunlar da midi tencere setimiz.
Bu ürünü ben almamıştım. Kayınvalidem eşimin çeyizini almış. Ama ben çok sevindim. Hem Ay Yıldız olmasına çok sevindim. Hem de zaten böyle bir set almayı düşünüyordum. Böyle küçük kalan yemekleri koyup hemen çıkarıp ısıtmalık bir set zaten almayı düşünüyordum. Bu setler gerçekten çok işlevli oluyor arkadaşlar. Böyle bir set almanızı öneriyorum çeyizinize. Artan yemeklerinizi koyup kaldırabilirsiniz. Direkt çıkarıp ısıtıp bunlarda yersiniz. Gerçekten bunlar çok kullanışlı oluyorlar o konuda. Aynı zamanda ilk evlendiğiniz zaman zaten 2 kişi oluyorsunuz. Az yemek yapıyorsunuz. Bu benim için geçerli değil. Benim azelim yoktur arkadaşlar. O yüzden ben bu tencere setini biraz az kullanıyorum açıkçası. Bir şekilde ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Benim yaptığım yemekler orduya yaparmış gibi bir anda böyle bir çoğalıyor. Bereketli bir kızım diye düşünmek istiyorum. Neyse ama normal insanlar için gerçekten evliliğin ilk zamanlarında az yemek yapmak için bunlar çok güzel oluyor. Aynı zamanda Allah kısmet eder de ileride çocuğumuz falan olursa böyle ek gıda sürecinde falan da bunlar çok kurtarıcı olur diye düşünüyorum. Biraz bahsedeyim size setten. Şöyle bir tenceresi var. Bu bayağı büyük aslında, yani normal tencerelere yakın bir tencere. Bu gayet güzel. Bunda her türlü yemek falan da yaparsınız yani. Bunda makarna falan bile yapılır ya. Bu bayağı güzel bir boy. Bir adet şöyle küçük bir boyumuz var. Bunların böyle biraz içi şey oldu. Sadece böyle bir kararma değil de böyle geçmeyen bir renk oldu. Makineye atıyorum bunları da. Ama çeliktir yani. Sağlıktır. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yani şundan ne olabilir ki? Ben kullanıyorum. Makineye de atıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Öyle renginin falan çıktığı ettiği de yok yani. Bu da böyle güzel. Yine 2 kişilik az yemek yapılır bunda. Bu da tam kalan yemeği koy, ısıt. Minnoş minnacık bir tencere. Bunda da biraz var gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi ben sorun etmiyorum. Kullanıyorum yani. Ve en sevdiğim, bu setin en sevdiğim parçası. Arkadaşlar şu benim pilav tencerelerine takıklık gerçekten. Bu pilav tenceresini çok seviyorum. Bu tam olarak 2 kişilik pilav için yapılmış bir tencere. Böyle az pilav yapacağım zaman, ki bu durum nadir olarak yaşansa da bunu da yapıyorum. Gerçekten çok güzel. Yapışmıyor da bu arada çelik falan ama yani pilavı falan da yapıştırmıyor. Gayet de güzel yapıyor. Çok memnunum bundan. Bu aşırı tatlı bir tencere. Bunu çok çok seviyorum. Dediğim gibi az pilav için çok kurtarıcı oluyor. Bu setten çok memnunum. Siz de böyle midi bir tencere seti alabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı oluyor bunlar. Ama siz alırsanız benim tavsiyem bir tık daha küçüklerden oluşan bir şey alabilirsiniz. Mesela bu bayağı büyük bir şey. Yani kalan yemek ısıtmak için pek fazla kullanılmıyor. Tencere setinde de zaten tencere var. Çok fazla kullanılmıyor büyük olanları ama şu küçükler çok daha kullanışlı diye düşünüyorum. Benimki midi tencere seti diye geçiyor. Siz mini olanını alın arkadaşlar. Mini olanlar biraz daha küçükler. Onlar daha tatlış, daha işlevli olur diye düşünüyorum. Ama çok teşekkür ediyorum kayınvalideme. Bunlardan da çok çok memnunum. Şimdi tencerelerimiz bitti. Gelelim tavalara. Arkadaşlar geldik tavalara. Tavalarımı o kadar çok seviyorum ki, yani bir tava ne kadar sevilebilirse o kadar çok seviyorum. Gerçekten şunlardan ne kadar memnun olduğumu anlatmaya kelimeler falan yetmez yani. Çok fazla çabalamayacağım o yüzden. Bunlar Tefal'in 6X tavaları. Bende 5 adet tavası var. Şöyle bir adet krep tavam var. Bu 25 santim. Bu arada bunun online'da 28... Tübeler olsun. Bu arada bunun online'da 28 santim olanı var. Bence kesinlikle onu alın. Yani ben alırken mağazada sadece bu vardı. Ben o yüzden 25 santim olanını aldım. Ama 28 santim çok daha kullanışlı olur. Çok daha rahat gözleme, ekmek falan yaparsınız diye düşünüyorum. Yani çok çok memnunum. Çok seviyorum. Bunlarda bir şeyler yaparken, pişirirken gerçekten zevk alıyorum. Şimdi bu 6X diyorum ya. Bu X mevzusuna gelelim. Bunu çok merak eden oluyor biliyorum. İlk başlayanlar bu X'ler ne falan diye kafası karışıyor. X kaplama sayısı arkadaşlar. Yani kaç katman kaplama olduğu anlamına geliyor. Zaten 1, 2, 3 ve 6X var. 6X demek 6 katman kaplama demek. Titanyum kaplama. Ve en dayanıklısı tabii ki 6X. En yüksek seviye bu. 6X'in üstü yok. Arkadaşlar bunlar gerçekten ama gerçekten çok kaliteli ürünler. Yani tava alacaksanız gerçekten Tefal'den alın derim. Tabii ki
Zwilling'in VMF'in de tavaları var ama bir tavaya 3.000 lira vermek akıl kârı değil diye düşünüyorum. Yani aranızda çok zengin olan arkadaşlar varsa tabii ki onları da alabilirler. Müthiş seriler. VMF'in Profilezist gibi bir ismi vardı galiba. Öyle bir tava serisi var. Yani çok kaliteli ürünler ama dediğim gibi onlara o kadar para vermek çok akıl işi değil. Biz Tefal'den devam. Tefal'de çok kaliteli. Şu 6X'ler özellikle bunlar bildiğiniz döküm kalitesinde arkadaşlar. Zaten elinize aldığınızda ağırlığından anlıyorsunuz. Hatta ve hatta ben ağır kaldıramam, ağır tavaları indirip kaldırmakla uğraşamam diyenler olursa 6X ve 3X'e bakmalarını önermiyorum. 1 ve 2X'e bakmalarını öneriyorum. Çünkü baya ağır bu tavalar. Böyle baya döküm kalitesindeler yani. Ama çok güzeller. Kaymak gibiler. Temizlikleri o kadar kolay ki. Böyle akıyor gidiyor her şey bunlardan. Yani çok memnunum bunlardan. Şöyle bir adet wok tavamız var. Bunda genelde böyle et, tavuk falan pişiriyorum. Çok güzel oluyor. Böyle bunlar biliyorsunuz. Böyle sallamalık. Ama wok tavasını 6X almak biraz kötü bir fikirmiş. Benim mesela evlendikten sonra ellerimde sinir sıkışması başladı. Bunu böyle kaldırıp attırmak falan benim için çok zor şu an. İnanılmaz elimi acıtıyor. Çünkü bayağı ağır. Ama olsun değer. Çok güzel, çok kaliteliler. 3 adet de düz tavası var bende. Şöyle 22 santim bir tavam var. Bu en çok kullandığım tava. Alırken mağazada 20 santimi yoktu. O yüzden ben de 22 santim olanını aldım. Çok memnunum bundan da. Çok güzel. Bu çok işlevsel. Günlük çok güzel götürüyor beni ama 20 santim olsa, bir tık daha küçük olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Böyle çünkü tek başıma olduğumda yumurta falan bunda biraz büyük kalıyor açıkçası. O yüzden daha küçük olsa daha iyi olurdu. Ben arkadaşlar bunları mağazadan almak gibi bir hata yaptım. Şimdi normalde her şeyi online'dan alan ben, her şeyi internet üzerinden alan ben. Gittim bunları İstanbul'da mağazadan aldım. Yani derdim neydi acaba? Bilmiyorum. Bunları İstanbul'da mağazadan aldım. Daha bir de götürdüm bunları otobüsle İzmit'e. Yani akıl kârı değil. Neden? Nedeni yok. Saçmalık işte. Bana bir akıl tutulması gelmiş o gün. Neden bilmiyorum. Bunları da taşırken ben bunların kenarlarına mesela şöyle çizikler kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Hafif çizikler var. Bunlar tamamen sizi yanıltmasın benim hatam arkadaşlar. Getirirken oraya buraya çarpa her yerlerini çizdim yani. Allah akıl fikir versin ne diyeyim bana. Allah'tan ki şu yemek pişirdiğimiz iç kısımda bir sıkıntı yok. O yüzden sağlığa zararlı olma gibi bir durum yok. Sadece şu kenarları biraz çizildi. O da sorun değil. Dediğim gibi pişirme kısmına değmediği sürece sıkıntı yok. Ama keşke online'dan alsaydım. En azından hasarlı falan gelseydi iade ederdim yani bir şekilde çözülürdü. Kendim aldığım için ve kendim çarptığım için iade falan da edemedim. Oturup ağlamıştım ya bunlara o zaman o kadar para verdim. Daha kullanamadan çizdim diye bir daha oturdum hüngür ağladım. Neyse arkadaşlar olan oldu. Artık kullanıyorum. Eskisi gibi de üzülmüyorum. Şunu söyleyecektim. Bunların online'da şu üçlünün satışı var. Yani üçlü olarak satılıyor. Üçlü tava seti olarak satılıyor. O sette 20, 24 santim ve 28 santim olarak var. Mağazada tekli olarak 6X'in 20 santim satışı yoktu. Ama siz o seti alın online'dan. O sette 20 santim olan var. O çok daha kullanışlı olur. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Bendeki 22 santim, 24 santim ve 28 santim. 24 santim de çok kullanışlı oluyor. Böyle misafir falan olduğunda bunda yumurta yapıyorum, patatesli yumurta yapıyorum. Bu çok güzel oluyor onun için. Ama 28 santim bunu da mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu çok güzel bir boy. Bunda böyle büyük börek falan yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ya da böyle çok et, tavuk yapacağınız zaman da yapabilirsiniz yine soteyi falan. Bu bayağı büyük olduğu için bayağı da kullanışlı oluyor. Bunda böyle ekmek falan da yapılır yine. Krep tavasından falan da büyük çünkü bu. Böyle kenarları da içe doğru falan olmadığı için ekmeği falan da çok rahat pişirirsiniz bunda. Çok memnunum bunlardan. Dediğim gibi Tefal'in 1X, 2X tavaları bile diğerleriyle kapışır. Ben tabii ki alacaksanız 3X ve 6X almanızı tavsiye ederim. Sizi gerçekten uzun yıllar götürürler çünkü. Bayağı kaliteli ürünler. Bunları da dediğim gibi makineye atmıyorum arkadaşlar. Atamam. Siz de atmayın. Bunları silikon kaşıkla kullanıyoruz. Makineye atmıyoruz. Süngerin o yeşil telli gibi olan kısmıyla yıkamıyoruz.
Bunlardan zaten kirler akıyor gidiyor. Bu 6x'ler beni bir 5 sene kadar falan götürür diye tahmin ediyorum. Gerçekten bayağı iyiler. Tava işini Tefal'den halletmenizi tavsiye ederim. Ama daha uygun fiyatlı bir öneri isteyenler olursa Thermoat diye bir marka var. Onu da mutlaka görmüşsünüzdür. Bayağı uygun fiyatlı ve kullanıcıları da bayağı memnun. İkili tava seti 550-600 TL gibi bir fiyatı var. Yani inanılmaz uygun fiyatlı bir marka. Ve dediğim gibi memnuniyeti de çok yüksek. Bütçesi düşük olanlar ona da bakabilirler. Tavalarla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu keçelerden mutlaka ama mutlaka alın. Bunlardan bende 4 tane var. Böyle hepsini iç içe koyarken bunlardan kullanıyorum. Ben bunları Ikea'dan almıştım ama her yerde satılıyor. Yani siz evde kendiniz falan da yapabilirsiniz keçeden. Hem çok ucuz bir şey hem de çok kolay bulunan bir şey. Bunları gerçekten tavalarınızın iyiliği için alın. Bunları iç içe koyarken bu keçeleri araya koyup o şekilde koyuyorum ki birbirlerini çizmesinler. Bu keçe kullanımı önemli. Bunu da son olarak söylemek istedim. Şimdi son olarak bir emaye setim ve sosluklarım var. Onları da gösterelim. Videoyu kapatalım. Arkadaşlar şunların tatlılığına bakar mısınız? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu dünyanın en güzel sos tavası. Bu da dünyanın en güzel emaye seti. Bunlara aşığım, çok seviyorum ama kullanmaya kıyamıyorum. Gerçekten şunu kullanmaya kıyamıyorum ya. Bu nasıl bir güzellik? Ya bu sadece koyup izleseniz bile sizi mutlu edecek bir sos tavası. Çok çok seviyorum. Derinliği bayağı güzel bu arada. Her şey yapılır bundan. Ama dediğim gibi ben kullanmaya çok fazla kıyamıyorum. Bu da şöyle üçlü bir emaye set. Yine bunları beraber almıştım zaten. Bu sos tavasının emaye seti. Aynı markaya aitler. Arkadaşlar bu üçlü emaye setten mutlaka alın. Ama mutlaka alın. Şöyle üçlü bir setiniz mutlaka olsun. Şöyle 3 boyu var. Bu setler o kadar kullanışlı oluyor ki. Şimdi buna artan yemeğinizi kaldırıyorsunuz. Buna koyuyorsunuz. Bunların kapakları şöyle vakumlu. Çok da güzel vakumu. Bunu bu şekilde dolaba koyuyorsunuz. Kapaklı olması zaten çok güzel bir şey. Emaye ısıya da dayanıklı olduğu için dolaptan çıkarıp direkt yemeğinizi bunda ısıtıyorsunuz. Hatta çok güzel oldukları için direkt bu şekilde sofraya da koyabilirsiniz. Yani gerçekten inanılmaz kullanışlı oluyor bu setler. Her markanın neredeyse böyle emaye setleri var. Emaye emayedir. Çelik nasıl sağlıksa emaye de sağlıktır. Herhangi bir markadan alabilirsiniz ama mutlaka bir tane şöyle üçlü set alın. Bu da böyle orta boyu. Bu daha küçük bir boy. Şöyle, bunu da böyle kareli yapmışlar. Ya ben buna bayıldım ya. Gerçekten bir set olsam bu falan olabilirdim yani. Kalpli olan her şeyi çok severim. Bunun da böyle kareli olması ayrı bir hareket katmış. Çok güzel olmuş. Bu da çok kullanışlı. Şu da en mini, böyle el kadar bir şey. Çok tatlış. Dediğim gibi artan yemekleri falan koyup kullanmak için bu set çok güzel oluyor. Aynı zamanda bunları makinede de yıkayabiliyorsunuz. Emaye makineye de giriyor. Ben daha önce ocağa koyup ısıttım bunlarda. Hiçbir şey olmadı. Sadece altını çok fazla açmayın ki böyle kenarlardan buraları yakar falan. Yani hiç gerek yok. Ocakta böyle kısık ateşte kullanırsanız çok daha iyi olur. En azından kararma falan yapma ihtimaline karşın. Siz tedbirli olun derim. Ben ocakta da kullandım bu arada. Yani yemek koymuştum, ısıttım falan. Bir sorun yaşamadım. Ama yine de tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Bu setler gerçekten mükemmel setler. Yani şunlara gerçekten bakınca bile mutlu oluyorum. Çok seviyorum. Ama dediğim gibi fazla güzel oldukları için kullanmaya kıyamıyorum. Bunları makineye atıyorum ama bunun sapı ahşap olduğu için makineye atmıyorum. Bunu elde yıkıyorum. Ama bu güzelliğe değer gerçekten. Yani çok çok güzel. Çok seviyorum. Bunlara bayılıyorum. Ve gelelim hunharca kullandığım, son derece kıydığım bir sosluğa. Ya arkadaşlar bu o kadar güzel bir soslu ki ben bunu o kadar ucuza aldım ki. Madame Coco'nun bir sosluğu bu. Şöyle ağız kısmı da yine böyle dökmelik. Yani arkadaşlar ben bunu sürekli makinede yıkıyorum. Hiç kararma falan da yapmadı. Sapı da ısınmıyor. Çeliği de çok güzel bir çelik. Tabanı da kalın. Madame Coco'nun çeliğine de bakabilirsiniz bu arada. Madame Coco gerçekten çok başarılı bulduğum bir marka. Yani sadece çelikte değil her ürününde. Hem de çok uygun fiyatlı bir marka. Yani şu sosluk 6 aylık evliyiz. 6 ayda parasından çok çok fazla çalıştı. Ben bunu 100 küsür liraya almıştım. Hatta yani 100 lira mı 120 lira mı öyle bir şey almıştım. Her gün kullanıyorum.
Yani her gün kullanıyorum bunu. Yumurtada kaynatıyorum, sosta yapıyorum, yağda yakıyorum. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorum bunda. Boyutu da çok güzel. Diğerleri kadar büyük değil. Biraz daha böyle orta bir boyu var. Böyle olması daha da iyi. Zaten 2 kişiyiz, yani yumurta falan kaynattığımızda bize çok fazla yetiyor. Dediğim gibi sapı da ısınmıyor. Zaten çok büyük olmadığı için böyle küçük göze koyuyorum bunu genelde. Çok çok güzel. Bunu çok seviyorum. İnanılmaz kaliteli çıktı yani. Şu Madame Coco'nun ürünlerine de bakabilirsiniz. Hem uygun fiyatlı hem de çok başarılı ürünleri var diye düşünüyorum. Böyle 3 adet sosluğum var. Biri tencere setimdeki, biri bu, biri de bu. Hepsinden de çok memnunum. Sosluk gerçekten çok fazla kullanılan bir şey. Özellikle çelik olanları daha fazla kullanıyorum. Çünkü hemen yapıyorum, makineye atıyorum. Biri makinedeyken diğerini kullanıyorum falan. Lazım oluyor yani böyle şeyler. Dediğim gibi şöyle bir emaye set ve çelik sosluklardan almanızı mutlaka öneririm. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videoluk size anlatmak istediklerim bu kadardı. Çeyize nereden başlayabiliriz sorusunun cevabını vermeye çalıştım. Tencerelerim, tavalarım, mini tencere setim, sosluklarım, emaye setim hepsini de size göstermiş oldum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Zaten bu daha ilk video. Bu videoların devamı bolca gelecek. Bende bitmek bilmeyen bir çeyiz var. Evlendikten sonra da almaya devam ediyorum. Kocam çok mutsuz. Arkada böyle yapıyor. Hepsini sizinle part part paylaşacağım arkadaşlar. Bu ilk partımızdı. Umarım videoyu da, beni de, çeyizlerimi de sevmişsinizdir. Ve umarım beni takip edersiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Kalp 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 kalp. Oldu mu?